Selamünaleyküm kıymetli dostlar, Dost TV'cinin kıymetli izleyicileri. Yeni bir Çocuk ve Aile Rehberi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle Kurban Bayramı'nı ve tatil psikolojisini konuşmaya çalışacağız. Kurban Bayramı denilince tabii akla direkt kurban kesmek, Allah'a kurban adamak ve bir şekilde temelinde veya merkezinde et olan bir bayram olarak hatırlanıyor. Tabii hemen akabinde de yoksullara yardım, kimsesizlere yardım, ihtiyaç sahiplerine yardım ve kestiğimiz Allah'a adadığımız kurbanlarımızı, kurban ibadetimizi bir de ihtiyaç sahiplerine paylaşmak olarak aklımıza geliyor. Evet, peki çocuklarımız ve ailemiz Kurban Bayramı'nda nelere dikkat etmeli ya da nasıl yaşamalı veya özellikle bu işin psikolojisine baktığımız zaman neler söyleyebiliriz? Sizlerle bugün paylaşmak istediğim önemli mesajlar var. Bunlardan ilk 5 tanesini şöyle maddelendirilecek olursak, birincisi bayram kurban etmek demektir. Yani ev içerisinde, ailemizle, eşimizle ilişkimizde bu bayramı bir kurban etme. Allah'a bir imkanınız varsa tabii ki, maddi imkanlarınız varsa, yoksa da bu kurban bayramını böyle kabul etme şeklinde, yani bir kurbanlık Allah'a adamak şeklinde düşünmemiz gerekiyor. İkincisi, bayram hediye vermek. Kurban bayramı hediye vermek demek. Yani gittiğiniz misafirliklerde veya evinize gelen misafirlere hani bir şeyler tutarız, ikram ederiz. Bazen de yemekler misafirlerimize ikram ederiz. Çocuklar üzerinde baktığımız zaman muhakkak hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Çünkü bayramın en güzel yanını hediyeleşerek, süsleyerek, kutlayarak çocuklar hissediyor. Biz yetişkinler biraz daha olayın manevi ve uhrevi boyutundayken çocuklarımız olayın biraz daha eğlence boyutundalar. Üçüncüsü, bayram küskünlerin, dargınların barışması. Varsa küskünlüklerimizin barışması, birbirimize karşı eğer ev içerisinde bir kırgınlığımız, dargınlığımız varsa yine bu bayramı bu barışmaya ve bu birbirimize olan muhabbeti arttırmaya çevirebiliriz. Kırgın, küskün, dargın birileri varsa onların da barışmasına yardımcı olmamız, çocuğumuza veya ailemize bunu da örnek göstermemiz gerekiyor. Çünkü İnsanların psikolojik olarak da, fıtri olarak da bayramlarda dura bayram geldiği zaman böyle bir yumuşamaya meyilleri vardır efendim. Bu Allah'ın da yardımıyla, fıtri bir eğilimle zaten kolayca gerçekleşen bir eylemdir. Tabii bazı insanlar maalesef bayramda olsa, ne olursa olsun, cenaze de olsa bazen inatlarından ve küskünlüklerinden vazgeçmeyebiliyorlar. Dördüncüsü, bayram yoksulları gözetmektir. Evet, kimsesizlerle paylaşmak, bayramlık paylaşmak, oyuncak paylaşmak, ya da yiyecek paylaşmak, yine çocuklarımıza ve aile içerisinde bunu hissettirerek yapmak, çocuklarımızı teşvik etmek, onları da bu paylaşmaya veya onların yanında bu paylaşımı onlara göndermek, göstermek veya onların eliyle yapmak. Diyelim ki bir bayram namazına çocuğunuzla birlikte gittiniz ya da gün içerisinde muhakkak veya bayram zamanı içerisinde cemaate, camiye gittiğinizde orada toplanan yardımlara katkıda bulunmak, bunu çocuğunuza da verdirerek, eğer çok küçükse siz ona verip oraya atmasını sağlayarak, değilse de büyükse de kendi harçlıklarından bir miktar yoksullara, kimsesizlere bunu vermesi için teşvik etmek gerekiyor. Çünkü insan vicdanıyla ve merhametiyle daha çok kainatta duyarlı bir insan olarak vardır. Ve bu merhameti, şefkati de en iyi kimsesizlere, yoksullara karşılıksız vermek ya da ihtiyaç sahiplerine karşılıksız vermek, infak etmek de diye bildiğimiz süreci çoğaltmak ve bayram vesilesiyle bunu yine arttırmak, bayramı bize ve evimize ve hanemize daha kıymetli hale getiriyor. Tabii bir de bu gündemde malum Gazze'miz var, diğer İslam ülkelerinde yaşanılan sıkıntılar var. Kendi yakın çevremizde eğer ki gerekli yardımı yapıp da dışarıya da gücümüz yetiyorsa bir Gazze gündemi,
veya bir Afrika gündemi veya bir kimsesiz ümmet coğrafyasından, Müslüman coğrafyadan kardeşlerimizin de ihtiyaç sahibi olup onlara da bir şeyleri şimdiden biriktirmeye veya teşvik etmeyi sağlayabiliriz. Tabii öncelikle imkanımız varsa biz kendi evimizde bir kurban kesimi, kendi evimizde bir kurban havası yaşatılmasını tabii ki önemsiyoruz. Bu psikolojiyi, bu heyecanı ailecek hep birlikte yaşamamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü varsa imkanlarınız, belki eşiniz adına, belki işte diğer aile efradınız adına kurban bağışlayacaksanız, bunları da yine çocukların duyabileceği, bilebileceği, güvendiğiniz dernek, vakıf neresiyse artık, nereden gönderiyorsanız bunları da paylaşmamız, bu kültürü veya daha doğrusu bu inancı, bu ibadeti çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Beşincisi ise bayramda bir de kabirdeki büyüklerimiz var efendim. Onları ziyaret etmek, onlara dua etmek, bir gün bu dünyadan ahirete inşallah hayırlısıyla göç ettiğimizde onların da bizden bir şeyler beklediğini, onların da bizden dua beklediğini bilme ve öğrenme farkındalığını hem kendimizde hem çocuklarımızda geliştirmemiz gerekiyor. Evet, küçük çocuklarla belki orayı çok teferruatla anlatmak mümkün değil ama biraz daha büyüdüğünde 2 yaşında, 3 yaşındaki çocuğa kabirdeki, mezardaki insanların, ölülerin ayrıntılı bir bilgisi verilmez. Ancak ilerleyen yaşlarda vefat edenlerin toprağın altına konduğunu ve buradan inşallah melekler vasıtasıyla cennete gittiğini, biz ancak bundan sonra belki rüyalarımızda, belki hayallerimizde o insanları yaşamaya ve yaşatmaya devam ettiğimizi 5-6 yaşında, 4-5 yaşında hazır bulunuşluğuna göre, merakına göre değişir tabii ki, açıklayabiliriz, paylaşabiliriz. Oradan inşallah cennete gidiyorlar diyebiliriz. Tabii böyle mükemmel bir cennet tasavvuru yapmadan, böyle yüzeysel, orada işte insanlar daha mutlu, o güzel bir yere gittiğini ifade edebiliriz. Tabii çok da ballandırarak, ayrıntılı anlattığımızda bazen hadi beni de toprağın altına koyun, ben de ölmek istiyorum, cennete gitmek istiyorum diye çocuklarımızda böyle bir iştiyak da ortaya çıkabiliyor. Göremediklerini, bilemediklerini söylediğinde bizim gözümüzün uygun olmadığını, göremeyeceğimizi, küçük olduğunu ama hayallerimizde ve düşüncelerimizde yaşayabildiklerini de, yaşayabildiğimizi de hayal ettiğimizde onları rüyamızda yine görme imkanımız olduğunu çocuklarımızla paylaşabiliriz. Bu anlamda kabir ziyaretleri hem ötede bir alemin, yani ölümden sonra da yokluk ve hiçlik olmadığını, tabii ki bir Müslüman olarak, inanan biri olarak çocuğumuza da bir ders gibi anlatmış oluruz. Bu sebeple Kurban Bayramı bir okula, bir öğrenme ortamına hayatın her anında olduğu gibi çocuğumuz işte ne zaman öğretmeye başlayabiliriz, işte eğitim öğretim kaç yaşında başlar diye bazen sorular geliyor ya. Aslında gördüğünüz gibi bir yaşı, bir süreci yok. Her an devam ediyor. Bayramda da devam ediyor, tatilde de devam ediyor veya hafta sonu da devam ediyor, uyandığımızda da devam ediyor, gece de devam ediyor, gündüz de devam ediyor. Yeter ki yerini, zamanını biz ebeveyn olarak bilelim. Biz öncelikle kendimizi toparlamayı ve kendimizi yönetebilmeyi, kendimizi geliştirebilmeyi bilelim. Yoksa bir yetişkin olarak bizim bu noktada farkındalığımız, iştiyakımız ve isteğimiz yoksa, bayramı işte sadece gezmek, tozmak veya menfaatimiz dahilinde bir yerlere gitmek olarak görürsek ya da Allah korusun çocuklarımızı bak falancaya gidelim, sana para verir, sana şunu verir dersek o zaman bir menfaatçilik, bir kazanımcılık, bir yani karşılıksız bir şey olmayan bir dünya, bir hayat gibi yaşamı onlara maazallah sunmuş veya sunduğumuzun da farkında olmadan bir hata yapmış olabiliriz. Biraz daha büyüdüklerinde o zaman ne verecekler? Gittiğimiz yerde bir şey vermiyorlar veya az veriyorlar gibi muhabbetler dönebiliyor. O yüzden sadece maddi kazanca yoğunlaşmadan manevi vurguyu ve gelişimi de muhakkak kazandırmamız lazım. Ne kadar zor bir yerde olursa olsun mümkün mertebe bir kabir ziyaretinde bulunmak, ne olursa olsun küçük 1 lira dahi olsa yoksulları gözetmek ve onlara yardımcı olmak ya da
bir kurban kesimi gerçekleştirdiysek Allah kabul etsin. Bunu çocuklarımızla birlikte özellikle 6 yaştan sonra bu dağıtım yapılabilir. Biraz sonra yine değineceğim yaş yaş kurbanın neresi, nasıl, kaç yaş görse olur, görmese olur diye. Bunları çocuklarımızla birlikte yine küskünlükler, dargınlıklar varsa ya da birazcık böyle soğukluklar varsa onların ısınması veya bir hediyeleşme, insanlar, kuzenler, teyzeler, halalar, amcalar gelip gittiklerinde yaşına göre bir hediyeleşmeye şahit olması ve bir ibadete şahit olması çocuk için bayram müthiş bir fırsata dönüşüyor. O zaman işte malum kültürel bir yıpranma ve kültürel bir kültür emperyalizmden bahsedilen bir çağdayız ve dönemdeyiz. İşte yılbaşıların kutlandığı, maalesef İslam ülkesi veya Batı fark etmiyor, her yerde bu yozlaşma devam ediyor. Veya işte Paskalyaların veya Cadılar Bayramı'nın, buna benzer bir sürü Christmas'lerin, bilmem işte falan günlerin, filan günlerin kutlandığı, daha çok Batı menşeli veya inancımıza ters, işte belki bir zinalaşmanın, belki bir haramlaşmanın kutlandığı bir yeri özenmesinin de önüne de geçilmiş oluyor. Aslında biz onun önüne geçmek için yapmıyoruz. Haşa, bunu önermiyorum. Çocuklarınız yılbaşına özenmesin diye lütfen Kurban Bayramı'nda şöyle yapın, böyle yapın. Hayır. Olması gereken zaten bir bayramın, bir mutluluk, bir neşe olduğunu, çocukların bir huzur olduğunu, ya öfkeliysen bayram vesilesiyle şu öfkene artık bir gem vurman gerektiğini, çatık kaşlıysan biraz gülümsemen gerektiğini, tabiri caizse böyle cebin sıkıysa biraz daha bonkör, biraz daha paylaşımcı olman gerektiğini, infak etmeni, sadaka vermeni, zaten ailene verdiğin şey senin için bir sadaka veya çevrendeki insanlara biraz daha bu noktada sevindirici hediyeler, bu sadece maddi hediyeler değil, daha süslü, daha süslemeli hediyeleri de hazırlayabiliriz. Daha bugünden itibaren, bugün bile bunu gerçekleştirebiliriz. İşte bayramın öncesi, bayramın sırası veya bayram çıkmadıysa o anda bile bunu gerçekleştirebiliriz. Değerli seyirciler, bir de kurban çocuklar için bazen kaygılandırıcı olabiliyor. Özellikle şehirleşme, özellikle metropol şehirlerinin gelişmesi, artık kırsal kesimde yaşayan insanların azalması ve şehirleşmenin, yani hazır tüketimin arttığı bir dünyada çocukların artık öğlen bir horozun veya tavuğun yakalanıp yolunup da boğazlanıp da akşam yemeğinde yenmesine, bir koyunun, bir kuzunun veya bir ineğin hemen orada boğazlanıp işte belli parçalara ayrılıp bir süre işte yendiği böyle bir köy şartı, bir kırsal şartı şahit olmadığı için kurbandan kurbana gördükleri bazı süreçleri çocuklar korku ve kaygıyla karşılayabiliyorlar. Özellikle 0-6 yaş döneminde bu sebeple çocuklara merkezinde sadece et olmayan, sadece bir boğazlama, bir kurban etme olmayan bayram vurgusu yapılarak anlatılmasını tavsiye ediyoruz. Yani evin içinin süslenip bayram havasının yaşatılması, özel ziyaretler, aile oyunları, aktiviteler ya da kimsesiz birileri varsa bir Müslüman mülteci veya yetim, öksüz ya da varsa yakınlarda bildiğiniz yaşlı huzurevi, bakım evi ya da kendi akrabalarınız, buraları ziyaret etmek, süslenerek oralara gidip görmek çocuklar için 0-6 yaş döneminde önemli bir etken. 6-12 yaş döneminde ise biraz daha kurbanın kesilişinden ve parçalara ayrılışından uzak tutulması iyi olabiliyor. Çünkü orada en ince ayrıntısına kadar o işlemin gerçekleştirilmesi, dediğim gibi özellikle şehirde büyüyen çocuklarımızın buna şahit olmaması onların hassaslaşmasına neden oluyor. Tabii sizin çocuk yetiştirme gayretiniz varsa, mahremiyet sınırlarına dikkat ediyorsanız, şiddete karşı dikkat ediyorsanız buradan bahsediyorum. Yok, ben çocuğumu internete verdim, o büyütüyor, ekranda her istediğini izliyor, orada vahşi programlar, işte o onu kesiyor, o onu atıyor, o onu satıyor, o onu öldürüyor. Size söylemiyorum efendim. Evet, o çocuk için kurban hafif kalır. Ama biz belli hassasiyetlerle çocuk yetiştirmeye çalışan insanlarız.
efendim bazı görsellerden muhafaza etmeye, erkenden ona kaygı, erkenden ona korku, erkenden ona ürküntü bulaştırmamaya ve onun hassasiyetine, seviyesine göre yaklaşmaya çalışan insanlar olarak bu hassasiyetlere dikkat etmeliyiz. Tabii 6-12 yaş döneminde çocuklarla işte daha sonra getirilen etler dilimlenebilir veya efendim poşetlenebilir, dağıtılabilir. Yalnız bir kelle, bir bacak, efendim bu parçaları, bir kol, hayvan işte artıkları diyelim, bunları görmese yine bu yaşta iyi olur. Bu dönemde de dediğim gibi parçalanmış et haline çocuklar şahit olabilir. Bunları baş ve ayak kısmı dışında çocuğa gösterilmesinde bir sıkıntı yok. Yine et dağıtımına birlikte gidilerek veya efendim birlikte götürerek, hatta apartmandaysa, yani müsaitse yaşadığınız çevre, güvenliyse ona direkt verip de işte kapı kapı o ikramları yapmasına yardımcı olabiliriz. Biz burada hangi yaş olursa olsun Kurban Bayramımızı saklamıyoruz. Bakın 1 yaş da olsa, 3 yaş da olsa, 5 yaş da olsa Kurban Bayramımız mübarek olsun. Allah kabul etsin efendim. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Ümmete hayır getirsin. Burada ismi saklamıyoruz hangi yaş olursa olsun. Sadece belli yaş dönemlerindeki bazı hassasiyetlere dikkat ediyoruz. Hele ki bazı insanlar var, değil mi? Yatkınlıkları zayıf olduğu için o kesimden etkilenerek bazen ömür boyu bazı şeylere karşı antipati duyabiliyorlar. Neye mesela? İşte et yemeye antipati duyabiliyor. O kokuya bir daha şey yapamayabiliyor. Psikolojik olarak etkilenebiliyor. Biraz kültürel olarak devam edilen kırsal kesimde bunlar daha kolay dikkat edilirken, ben de küçükken hatırlıyorum, hatta İstanbul'da doğdum büyüdüm. Kırsal bir yerde değil, merkezinde doğdum büyüdüm. Ama çok ev yoktu. Yine iyi kötü boş araziler vardı. Ve oralarda sadece seneden seneye değil, aralarda da işte belli yerlerde kurbanlık satan insanlar oralarda dönem dönem işte adak vesaire de keser. Evet, kan da alıp çocukken alnına insanların yapıştırabilirlerdi. Ama şu an böyle bir süreç yok. Belki hiç görmüyorlar bile. Artık kurbanlıklarımız bile hazır paket efendim kesiliyor ve işte belli parçalara ayrıldıktan sonra belki de biz bölüşmek için kurbanımızı görmüş oluyoruz. Çocuğun cesareti artsın, efendim şu su gitsin, bu su gitsin diye veya şu su gelişsin diye kurbanı zorla göstermek daha fazla kaygılanmaya neden olabilir. Çünkü her çocuk aynı cesaretle, aynı efendim güçle, aynı motivasyonla sahip değil. Duygusal çocuklarımız var, gözlemci çocuklarımız var. İlk programlarda bunları konuşuyorduk. Bazı çocukların efendim bir gürültüye, bir sese, araba sesine karşı bile hassasiyeti olabiliyor. Dolayısıyla ben bunu aşacağım diye bazı şeyleri ayrıntılı bir şekilde göstermek çocuklar için ciddi travmalara neden olabilir. Tabii Kurban Bayramı'nda bir de mahremiyet var. Geçtiğimiz hafta mahremiyeti konuşmuştuk. Kurban Bayramı'nda da, yani bayramda da mahremiyet var. Kurbana özel değil ama neden? Çünkü misafirliklere gittiğimiz zaman çocuklarımızı bazen ihmal edebiliyoruz. Bırakıyoruz bir tane odaya. Efendim burada ne yapıyorlarsa yapsınlar. Farkında değiliz. Kim kimin neresini açıyor, kim kimin neresine ne yapıyor. Affedersiniz, neyi merak ediyor. Küçük çocuklar olsun, biraz büyük çocuklar olsun fark etmiyor. Lütfen bayramda da bir mahremiyet hassasiyeti kuşanalım. Lütfen bayramda çocuklarımızı en azından kapalı kapılar ardına veya kapalı alanlar arkasına bırakmayalım. Bir taraftan uzaktan da olsa takip etmeye çalışalım. Veya çocukları seveceğiz diye çikolatayı gösterip de kendimize doğru çekmeye çalışmayalım. Bunlar istismarcıların yöntemleri. Sen haşa istismarcı değilsin, seviyorsun. Ama sevmek için iletişimi kullanmak, efendim kendini ifade etmek daha sağlıklı bir şeydir. Aksi takdirde çikolatayla, parayla öp vereyim, öpmezsen vermem demek çocuğun bazı algılarını zarara uğratabiliyor. Yani bu parayı bir menfaatçiliğe çevirmeden efendim bir çocuğun iradesini zedeleyici veya bu hediyeyi veya bu çikolatayı yaklaşmak gerekiyor. Lütfen buna dikkat edelim. Aksi takdirde buralarda bazen çocukların anormal kişilik gelişimlerine neden oluyoruz. Yine çocukları zorla bayramda işte efendim istemediği halde öpmeye, sıkmaya, mıncıklamaya çalışmayalım. Bunu yapanlara karşı çocuklarımıza sahip çıkalım.
Bunlar da çocuğun kurtulamama, baskı altında kalma ve ister istemez öfkelenmesine neden oluyor. Bu çocuğa da fayda sağlamıyor. Ya da alıp kucağımızda pıt 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 zıplatarak sevmeyelim. Çünkü oraya oturtturduğunda çocuğun özel bölgesi, cinsel bölgesi oraya pıt 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 değdiğinde uyarılabiliyor. Ve uyarılan çocuk orada bir çocukluk çağı mastürbasyonuna neden olabiliyor. Bunlara dikkat edelim. Bunlar küçük ayrıntılar. 100 kişinin 99'unda olmaz ama bir tanesinde olursa çok üzülürüm. Siz de üzülürsünüz. Biraz daha dikkatli olmalı. Çocuğa bir yetişkin gibi davranmasını, bazen oluyor ya, bir Sultan Fatih gibi davranmasını istiyoruz. Bir işte Hazreti Ayşe annemiz gibi olmasını istiyoruz. Bir Hazreti Hatice annemiz gibi olmasını istiyoruz. Bir Osman Efendimiz gibi, Ali Efendimiz gibi olmasını istiyoruz. Biz o saygınlıkta davranarak inşallah onların huylarını aşılayabiliriz. Tıpkı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Değil mi? Hazreti Enes Efendimizle ilişkisinde hiç zorla bir şey yapmıyor. Öf bile dememiş, kızmamış, kaşlarını dahi çatmamış. Bunu neden böyle yaptın dememiş. Bugün psikoloji diyor ki, pedagoji diyor ki çocuğa neden böyle yaptın demek çocuktaki değersizlik duygusunu uyandırır. Ve çocuktaki travmaya neden olabilir. Neden böyle yaptın, neden böyle yapmadın, neden şöyle yaptın demek. İnanabiliyor musunuz? Bunu daha yeni belki son yüzyılda keşfediyoruz. Kendi tarihimizde ve kendi inancımızda olan şeyleri paylaşmak istiyorum ve paylaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince kültürümüzden ve değerlerimizle paralel götürmeye çalışıyorum. Lütfen sadece bu kardeşinizi böyle batıdan, şuradan, buradan bir şeyler duymuş da paylaşmış olarak görmeyin. Aynı zamanda danışmanlıklarımda ve çocuklardaki davranış bozukluklarında, maalesef yetiştirilme tarzlarından kaynaklı davranış bozukluklarında gördüğüm süreçleri paylaşıyorum. O yüzden bayramda da bir mahremiyet var. Zorla kimse kimsenin çocuğunu istediği kadar kanı kaynasın. Öpmemeli, zorlamamalı. Biz sadece çocukları hazlarımızı, zevklerimizi memnun etme aracı olarak kullanmıyoruz. Evet, mübarek yürüyen cennetler, vefat etseler hepsi garanti cennetlik, çok saygı duyulacak ve çok sevilecek varlıklar. Ama o sınırları, mahremiyet sınırlarını, hassasiyetleri biz onlara yaşayarak ancak aşılayabiliriz. Evet, buna da bayramda dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Lütfen bu konuyu tatsız bir noktaya taşımadan bayramda dikkat edelim. Evet, bayramda çocukların soruları oluyor bazen veya merak ettiği konular olabiliyor. Bunlarla alakalı şimdi sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya çalışarak konuyu biraz daha özelleştirmeye çalışacağım. İlk soru Ahmet Bey'den. Tabii biraz mahremiyet ağırlıklı sorularla başlayıp bayramla birleştirerek devam edeceğiz efendim. Kızım anaokuluna gidiyor. Eylül'de 1'e başlayacak. Sınıfında erkek arkadaşına karşı çok ilgi duyuyor. Onunla evleneceğim ben diyor. Bu bir mahremiyet problemi midir? Ne olur? Cevap verin. Nasıl davranacağız? Evet, çocukların anaokulu 1. sınıf, bazen 2. sınıfta da olabiliyor ama ağırlıklı olarak 1. sınıfta çok karşılaştığımız, ben falanca kişiyi çok seviyorum, biz evleneceğiz. İşte ben kuzenimi seviyorum, biz evleneceğiz. Ben işte arkadaşımı seviyorum, komşumu seviyorum, biz evleneceğiz sözleri aslında onların bizim anladığımız manada bir evlilik ihtiyaçları değildir. Aslında çocuk sevdiğini ifade etmek istiyordur. Biz bunu, evet o arkadaşını çok seviyorsun, kızım diyor Ahmet Bey, evet o erkek arkadaşını çok seviyorsun, siz henüz daha çocuksunuz, evlenecek yaşta değilsiniz, İstersen ben arkadaşım, örnek veriyorum işte Mehmet'i çok seviyorum, onunla çok güzel vakit geçiriyorum diyebilirsin. Evlilik biraz daha büyüdüğünüzde inşallah o zaman olacak bir süreç. Şimdi istersen evlenmek değil de arkadaşça çok seviyorum diye ifade edebilirsin yavrum diye, kız olsun erkek olsun ifade edebiliriz. Yoksa ayıp, bir daha duymayayım falan diye korkutucu yaklaşmamak gerekiyor. Bu belki bayramda da çocuklar çok bir araya geldiğinde muhabbet olur, oyuncak olur, işte yeme içme biraz daha serbest oluyor. Çikolatadır, şekerdir. Buralarda da rastlayabiliyoruz. Evet, bir başka soru. Hocam eşim beni aldattı, 1 seneyi geçti, boşanma durumu yok fakat aileyi, evliliği toparlamak için ne yapabilirim? Evet, bir mahremiyet problemidir aldatmak ve bir ahlaki problemdir.
Kimse aldatmayı ve aldatılmayı hak etmiyor bu dünyada. O kadar vaka gördüm. Ben ne kadar işte karşı tarafın problemiydi, ben işte onun yüzünden bu yola girdim diyenle de karşılaşsam veya bu benim yanlışım ama yanlışım nedir diyenle de karşılaşmış olsam hepsindeki sınır çizememe, mahremiyet çizememe ve bazı sınırlara karşı kontrolsüz giriş çıkış yapmadan kaynaklandığını gördüm. Tabii aldatma evlilikte ilk programlarda biraz konuşmuştuk. 3 tane süreç vardır evlilik danışmanlığında. Danışmanlık alırken 3 noktada problemle karşılaşırız. Birinci nokta kişinin bireysel problemleri. Evliliğine yansır. Örneğin öfke kontrol problemi vardır. Örneğin geçmişten gelen bir değersizlik duygusu vardır. Başka konular ya da cinsiyetine vurgu yapılarak yanlış yetiştirilmiştir. İşte sen kadınsın, kes sesini, konuşamazsın, konuşmaya hakkın yoktur, sen 2. sınıfsın, ne derse onu yapacaksın. Veya sen erkeksin, sen güçlüsün, işte kadınını şöyle korkutursun, böyle korkutursun gibi bazı, inşallah yoktur, danışmanlıklarda denk geliyorum ama ara ara böyle yetiştirilme tarzından ya da sadece cinsiyet odaklı değil, bazen de zeka odaklı yetiştirilme tarzından, değersizlikten veya ihmal edilmişlikten kaynaklı bireysel problemleri tamir etmeye çalışırız ki evliliği toparlayabilelim. İkincisi, iletişim kaynaklı problemler. Birbirine vakit ayıramama, birbirini anlayamama, birbirine karşı sınırlarını bilememe, birbirine karşı problem çözme yöntemlerini bilememekten kaynaklıdır. Bunu çalışırız ve bunu toparlamaya çalışırız. Üçüncü nokta ise çözümsüz problemler. İşte aldatmak da bunun gibi bir çözümsüz problemdir. Veya çok derin yalanlar. Ne gibi? Mesela geçmişte psikiyatrik bir tedavi görmüşsünüzdür, ilaçlar kullanmışsınızdır ama evlenirken söylememişsinizdir. Karşınızdakinin hassasiyeti vardır ya da yoktur ama bir şekilde ben geçmişte böyle bir şey yaşadım ve bu geçti, şu an iyiyim, bunu bilmeni isterim. Başka ne olabilir? İşte belki bir hanımefendinin bazı kalıcı, kalıtımsal rahatsızlığı olabilir. Ya da beyefendi geçmişte hapis yatmıştır. İşte bir şekilde suça bulaşmıştır ama rehabilite olmuştur. Bunlar bir de karşı tarafın bunlara karşı hassasiyeti varken örtbas etmeye, saklamaya çalışıp da evliliğin belli bir noktasında ortaya çıktığında maalesef çözümsüz problemdir. Veya yine işte bazı kalıcı hastalıklar, mesela Allah korusun bir kanser, bir uzvunuzun alınması, bir yetinizi kaybetmeniz çözülebilir mi? Çözümsüz problemdir. Böyle durumlarda ayrılık kaçınılmaz olur ya da uyum sağlamaya çalışırız. Şimdi aldatma da çözümsüz bir problem ve bunu çözmek için bir kere tarafların çok samimi bir şekilde buna karşı pişmanlıkları ve eğer niyetleri varsa çözmeye yönelik, iyileştirmeye yönelik istekleri olması gerekir. Bu istek olduktan sonra ise bir yıl geçti, boşanma durumu yok ama işte toparlamak için hala ne yapabilirim? Muhakkak bir destek almak, bir rehberlik almak, bir tavsiye almak. Bu zamana kadar ne yapıyorsak yanlış olarak onlardan vazgeçmek, bu zamana kadar ne yapamadıysak doğru olarak onları ortaya çıkarmaya çalışmak ve tekrar bu bilinçle denemek, olmuyorsa da dediğim gibi dostça, en azından ahlaki bir şekilde bu süreci noktalamak. Hemen bir sonrasında da yine şiddetten bahsediliyor, bir soru. Bunlar isimsiz sorular bu arada. Evlilikte şiddet varsa kesin boşanmak mı gerekir? Evet, şiddet, yine aldatmak veya bağımlılıklar, alkol, kumar vesaire, bunlar çok zor toparlanılabilen problemler. Kesin değil ama sonucu çok hassas olduğu için muhakkak keskin kararlar alarak bir değişime geçmek, değişim noktasına girmek gerekiyor. Yani bu şiddeti uygulayan kimse, kadın veya erkek, muhakkak bir rehabilitasyon, bir tedavi, bir destek alması gerekiyor. Kök neden neyse ona bakmak gerekiyor. Bunlarda paket bir çözüm programı maalesef yok. Kişiye özgü bakmak gerekiyor. Haklı mı olduğunu düşünüyor? Geçmişten gelen bir ihmalin, bir istismarın mı patlaması nedir? Bunları bir değerlendirmek gerekiyor. Başka bir mahremiyet sorusu. Hocam, eşim cep telefonuna şifre koydu, hiç paylaşmıyor. Bana güvenmiyor musun diyor. Arada bir telefonunu alıp yalnız bir yere geçiyor ve telefonuyla çok ilgileniyor. Şüphelenmeli miyim? Bunu bilemem. Bir şüphe düşürmek istemem. Ama ve lakin biz
şeffaflıktan bahsederiz evlilikte. İlla birbirimizi araştırmak, illa birbirimizin açığı var mı yok mu bakmak için değil de güven duymak adına şifrelerimiz, telefondur, bankadır, maildir bilmemiz, birbirimizle paylaşmamız gerekir. Aslında bir erkek alıp da hanımının WhatsApp yazışmalarına veya SMS'lerine bakmamalı. Tabii ki arkadaşlarından fotoğraf olabilir, mesaj olabilir, uygunsuz bir ifadeye karşılaşabilir. Ya da bir kadın bir erkek eşine yine aynı şekilde bakmasa iyi olur ama ola ki eline aldı başka bir şeye bakacak, ona denk geldi. Görmemeye veya bakmamaya çalışarak aslında veya gerekli bir şey varsa, orta nokta, ortak bir şey varsa grup, bir aile grubu olabilir, bir başka grup. Buralardan birlikte bakılabilir, istifade edilebilir. O yüzden ben şifre konulmamasını ama bu konulmuyor diye de 24 saat telefonun didiklenmemesi, bu dengeyi iyi sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir kurbanla alakalı bir soru vardı şurada. Evet, hocam Kurban Bayramı'nda ailemizde kurbanlık ölüm çok konuşuluyor. Konuşulduğunda bu durumda çocuğa ölümü nasıl anlatabiliriz? Evet, ölüm tabii ki bu hayatın bir gerçeği. İnşallah cennete gitmek için bu dünyada yapmış olduğumuz çalışmaların bir karşılığı, hayırlı çalışmaların. Çocuklara ölüm direkt en yakınından haber verilmesi gerekir. Yani bir çocuğunuz var, bir yakınını kaybetti, anneanne, babaanne, anne, baba artık veya kardeşini kaybetti veya bir komşusunu kaybetti. Onunla bir bağı var. Direkt vefat etti, öldü, yani mümkün mertebe vefat etti kelimesiyle daha böyle yumuşak bir kelimeyle ifade edilmeli. Çocuğun o anki tepkisi önemli. Yani orada hemen bir akademik bir bilgi verir gibi öldü, şöyle oldu, böyle oldu, olacak, bu olacak diye anlatılmamalı. O çocuğun bağına göre. Mesela anneannem vefat etmiş yavrum, 6 yaşında. Ha, tamam der, çocuk belki oyun oynayabilir. Onu alıp da işte nereye gitti biliyor musun, cennete mi gitti, cehenneme mi gitti? Hayır. Burada çocuğa bu konuda hazır bulunuşluğuna göre yaklaşmak gerekir. Peki nereye gitti dediğinde inşallah cennete gitti. Şimdi ne olacak? Onu toprağın altına koyacaklar. Orada nefessiz kalırsa merak etme, melekler gelecek, onu alıp cennete götürecek. Biz görebilir miyiz? Henüz göremeyiz. Bizde böyle mi olacak? Evet. Ama ben ölmek istemiyorum. Merak etme. Çocuklar değil, genelde büyükler vefat ediyor ki biz daha çok iyilik yapalım, cenneti hak edelim. Geçenlerde bak deden işte 70 yaşında, işte babaannen. Mümkün mertebe biraz umutla geleceğe dönük. Hani bu söylediklerim çok ayrıntılı, çok meraklı çocuklarla yapılacak konuşma. Biz bu dünyada birazcık iyilik biriktireceğiz, iyilik yapacağız. İnşallah cennete gideceğiz. Orada Allah'ımızı göreceğiz. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceğiz. Sevdiklerimizi göreceğiz. Orada şu da var mı? Var. Bu da var mı? Bilmiyorum. Hani sonsuza kadar konunun programın girişinde de biraz konuştuk ya. Sonsuza kadar bir ölüm, bir tasavvur, ölüm tasavvuru ve hayali kurdurmasak iyi olur. Sonra ben de ölmek istiyorum diyebiliyor çocuklar. Veya diyelim ki kurban meselesi üzerinden ölümü konuştuk. Şimdi bu vefat eden hayvanlar, işte inek, koç, kurbanlıklar, onlar da inşallah cennete gidiyor. Canları acımıyor. Çünkü onlar hatta severek Allah'a ikram ediliyor. Biz hediye ediyoruz. Buradan yani bir boğazlanmaktan, bir işte fışkırtmaktan, kanını kesmekten, küçük küçük çocuklardan bahsediyorum. Bahsetmesek iyi olur. Rabbimize en iyisini hediye ediyoruz. Allah'ımız kabul ederse inşallah onlar bizim cennet bineğimiz olacak. Evet. Bir tane daha sanki kurban mesajı vardı. Başka bir mesaja geçelim. Hocam, eşim çok öfkeli birisi, ben böyleyim, değişmem diyor. Gerçekten değişmez mi? Bazen gözü görmüyor, kendisine de zarar veriyor. Geçen cama yumruk attı, bileği kesildi. Bu arada Karadenizli eşim. Evet. Şimdi bir sürü cümle var. Burada düzeltilecek belki. Bir kere Karadenizli olmak,
yumruk atmak demek değil veya genelde böyle öfkeli mi anlatırlar, kızgın, sinirli, biraz daha sinirli olan meşrebi vardır diye ifade edilir belki ama mesela Karadenizlilik, Akdenizlilik ya da Egeli olmak, Doğulu olmak meselesi değil. Bir kişi öfke varsa bu kontrol edilebilir, yönetilebilirdir. Ve ben değişmem, böyleyim demek biraz inat etmeye girer. Hiçbir inat da faydalı değildir. Hatta ben böyle psikolojinin manevi kökenlerini araştırırken şeyi çok merak etmiştim. Kalbi kararmış insanlardan bahseder Rabbimiz. Ya bu kalbi kararmış olmak ne demek diye onun kökeninde inat vardı. İnat vardı. Hatta zannedersem Ebu Cehil olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor bir gün. Elinde bir avuç çakıl olması lazım. Yani taş. Elimde ne var diyor. Bilirsen diyor iman edeceğim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elinde ne olduğunu ben mi söyleyeyim, elindekiler mi söylesin diyor. O da inat ediyor, fırlatıyor taşları ve inanmayacağım işte diyor. İnanmayacağım işte diyor. Bu inat biraz öfkede, biraz insanın kendini değiştirmesinde hep benim aklıma geliyor böyle. Açıkçası kendi nefsime şu an aslında nasihat ediyorum. Elimden geldiğince ilk fırsatta hemen acaba bir inat mı ediyorum diye bir bakmalı insan. Öfke, kaygı, yani öfke nerede zararlıdır? Karşındakinin alanına hoyratça girdiğinde zararlıdır. Yoksa öfke tamamen kontrol altına alınmalıdır, silinmelidir demiyorum. Öfkenin iyi yere kullanıldığı yerler vardır. Vatan, millet, devlet, inanç, mal, mülk, namus, sahip olduğumuz şeylere karşı belli noktalarda tabii ki düşmana veya kendimizi savunmaya karşı bu gereklidir. Bunu kesinlikle sıfırlamaya çalışmıyorum ama eşine karşı da insan savaş etmemeli. Çocuğuna karşı da savaş etmemeli. Ben böyleyim dememeli. Yapabildiği kadar nerede ne kadar esneyebilir, öfkesini nerede yönetebilir buna bakmalı. Yoksa bakın kendinize de zarar veren işte bileği kesilmiş, cama yumruk atmış, zarar verir hale gelebiliyor insan. Birazcık önce bunu kabul etmeli. Ben bir öfke yönetebilir hale getirebilmeliyim. Sonra nasıl olmalı? İşte yavaşlamam mı lazım? Bakış açımı mı değiştirmem lazım? Duygularımı mı hissetmem lazım? Ondan sonrası gelir. Gerekirse kitap okumak, video izlemek veya tedavi almak, terapi almak bunun devamıdır. Hacer Hanım'ın bir sorusu var. 14 yaşında oğlum affedersiniz kendini uyarıyor, mastürbasyon yapıyor. Normal mi? Ne olur yardımcı olun. Modern psikolojide bunlar maalesef normal görülüyor ama kesinlikle normal değil. Çünkü akıl bali bir olmasa da bu arada çocukluğun hiçbir döneminde kendini uyarma davranışı doğru değil. Bu bir gelişim aksaklığıdır, irade zayıflığıdır. Alışkanlık haline gelip bırakılması çok zor bir davranıştır. Yine agresifleşmeye, huzursuzluğa, pişmanlığa, ben ne yaptım diye zaten yetişkinlikte bunu gerçekleştiriyorsa çocuk, yani gençlik, ergenlik dediğimiz dönemde bunun pişmanlığını da yaşar. Kontrolsüz bir cinsel istek gidermeye yönelik de adımlara neden olabilir. Bunu tabii ilk etapta fark ettiğimizde aşağılamak, ayıplamak, kınamak, kötülemek, bir şeylerden mahrum etmek doğru değildir. Burada olması gereken bir yetişkinin konuşması. Eğer baba veya işte bir öğretmen, bir abi, biraz daha yetişkin bir akranın ahlaki olarak bu işi ancak kontrol edebiliriz. İradi olarak bunu kontrol etmenin en faydalı yollarından birisi. Korku ve utanç duygusundan ziyade ahlaki olarak ona az önce sıraladığım, işte bu sende irade zayıflığına neden olabilir, bu sende yalnızlığa sebep olabilir, bu sende pişmanlığa sebep olabilir. Sağlıklı bir davranış değil. Bir de nerelerde en çok bunlar aklına geliyor veya nerelerde bu noktada bir davranış kaptı, ilk nerelerde bu davranış ya da uyandı, onları konuşmak ve onları nasıl yönetebileceğini onunla paylaşmak gerekiyor. Gençlerimizle paylaşmak gerekiyor. Aksi halde maalesef bilmeden bunu evlendiğinde de ileri süreçlerde de evlilik terapilerinde de bu karşımıza çıkıyor. Çiftler bunu maalesef utanarak da olsa ifade ediyor veya bir taraf fark ediyor, diğer tarafa seni fark ediyorum, bunu bırakman lazım, bunu
bu doğru bir şey değil belki diye konuşamadığını ya da konuştuğunda çok farklı agresifliklerle karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Bunun normal olmadığını bir kere ifade etmiş olduk. Çocukluğun hiçbir döneminde, gençliğin hiçbir döneminde normal değil. Çok özel istisnai bir durum varsa belki doktor, hekim, gerçekten bir uzmanla bu noktada da görüşülerek nasıl yapılabilir, ne hormonal bir denge bozukluğu vesaire varsa da bununla ilgili belki tedavi dahi alınabilir. Evet, bir başka mesaj Nazife Hanım. Hocam, mesajımı görürseniz çok sevinirim. 1. sınıfa giden oğlumun kaygılarını ve korkularını giderecek, ona okutabileceğim kitap önerileriniz var mıdır demiş. Şimdi 1. sınıfa giden bir çocuğun korkuları ve kaygıları varsa bu gerçek hayatla alakalıdır. Dolayısıyla onu gidermek için, çocuğa okutmak için bir kitap tavsiye etmiyorum. Çocukla konuşmak, çocuğu anlamak gerekiyor. Neden korkar, neden kaygılanır? Bunun için çocukla direkt iletişime girmekte zorlanıyorsak, bilmiyorsak, beceremiyorsak ilkokul öğretmeninden destek alınabilir. Korkuları, kaygıları var hocam, ne yapabilirim diye. O da bilmiyorsa ve yani genelde pedagojik formasyonları vesilesiyle sizi muhakkak yönlendireceklerdir ama rehberlik servisiyle iletişim kurulabilir ya da dışarıdan özel profesyonel bir çocuk psikolojisi desteği alınabilir. Ama korku ve kaygıyı çocuk genelde ifade eder. Neden korktuğunu, neden kaygılandığını. O korkularına ve kaygılarına bir saygı duymak, yanında olmak, ona yakın olmak gerekir. Bir tane danışanım yıllar önce bahsetmişti. 6 yaşında bir kızı vardı ve o çok korktuğu için de uykuya dalamıyor. Babasını çağırıyordu. O da istiyordu ki o tek başına uykuya geçsin. Her zaman akşam bir kaos, uykuya geçtin, geçmedin, yaparsın, yapamazsın. Ben de ona demiştim ki birazcık eşlik et, merak etme. Güveni gelecek, kendini iyi hissedecek ve ondan sonra sen rahatlıkla yanından ayrılabilirsin. O ise bunu sanki böyle ömür boyu devam edecekmiş gibi zannettiğini, büyüdüğünde de böyle yaparsa, evlenince de böyle yaparsa falan, böyle bazen insan aklı maalesef çok uzaklara kadar bu konuda yanlış bir noktalara kadar gidiyor. O kaygı ve korku aslında farkındaysanız bir anne baba olarak örneklendirdiğim şey çocuğun korkusu ve kaygısından daha fazla oluyor ve dolayısıyla çocuğa daha fazla kaygı ve korku bulaştırmış oluyor. Burada somut bir içerik olmadığı için böyle birkaç genel örneklendirmeyle soruyu açmaya çalıştım. Kadriye Hanım'ın bir mesajı var. Hocam merhaba, 7 yaş oğlum hiçbir şeyden memnun olmuyor. Mesela oyun parkına götürüyoruz, ya sıkılıyor ya da illa ağlayacak bir sebep buluyor. Bu durum ebeveyn olarak bizi çok üzüyor ve yetersiz hissettiriyor. Bu durumlarda nasıl davranmamız gerekli ve neden böyle oluyor acaba? Evet, 7 yaşındaki çocuk hala bir oyun çocuğudur ve onu bir parka götürmek veya bir yerde işte bunu yapsana, şunu yapsana demek yeterli gelmeyebilir. Ne yapmak gerekir, ne yapmak gerekir? Şöyle eşlik etmek gerekir. Birlikte oynayalım mı? Birlikte kayalım mı? Birlikte sallanalım mı? Birlikte yazalım mı? Birlikte boyayalım mı? Bu eşlik etmelerle çocuğun duygu deposunu doldurduğunuzda yavaş yavaş şimdi sen istersen devam et, ben işte şurada biraz oturayım, ben biraz arkadaşım var onunla bir merhabalaşayım veya evdesin diyelim ben bir yemeğe bakayım veya ben de bir kitap alıp senin şu karşına oturayım. Önce eşlik etmek gerekiyor. Çocukla kaliteli vakit geçirme ve nitelikli zaman geçirmenin içeriğinde de vardır bu. Beni mutlu etme, benimle mutlu ol der çocuk. Beni oynatma, benimle oyna der çocuk. Beni eğlendirme, benimle eğlen der çocuk. İşte bayramda diyelim, güzel elbiseler aldık, işte şöyle yaptık, hala şikayetim bitmiyor. Benimle o bayramı yaşa, benimle koş, seksek oyna, işte zıpla, hopla veya biraz daha böyle gençliğin arefesinde merak duyguları, anlatacakları şeyler böyle anlatır. Beni dinle, can kulağıyla dinle, heyecan ver, bana heyecanla yönel. Duygunu belli et yüzünde, bedeninde, ya orada telefona bak falan deme. Bunlarla birlikte aslında çocuklarımızı biraz daha karşılıklı duygu senkronizasyonu yaşayabiliriz. Ama tabii ki onları sonsuza kadar memnun etmek diye bir şey yok. Yeri geldiğinde yoruldum, sana eşlik edemiyorum şu an,
kusura bakma sen bilirsin, ağlayabilirsin. İstersen eve gidelim, istersen işte ne bileyim odandan oyuncaklarını çıkarabilirsin. Tamam, bağırdı diyelim, hayır onu da istemiyorum, peki sen bilirsin deyip susmak. O an neyle meşgul oluyorsan ona bakmak. Sorun şurada, sen onun öfkesine karşı saygı duymayıp daha büyük bir öfkeyle karşılık verdiğinde, daha fazla kızdığında, aşağıladığında travma tarzı diyebileceğimiz örselenme orada başlıyor. Yoksa ihtiyacını belli bir noktadan sonra karşılayamıyorsun diye herhangi bir örselenme olmaz efendim. Yani ben elimden gelen neyse bunun santimi yok, süresi yok, matematiği yok. Elimden gelen yardımcı olmak, eşlik etmek ve onu anlamaya çalışmaktır. Evet, bir de bayram vesilesiyle yollara çıkıyoruz. Değil mi? Bilmiyorum bu bayram ne düşünürsünüz ama en azından bir köye, bir memlekete veya bir uzakta birine giderken eğer birkaç gün kalıcı gidiyorsanız lütfen planlamanızı, tatil toplantınızı yapınız efendim. Aksi halde ne yapacaktık, ne edecektik, onu yaptık, bunu yapmadık, sizinkilere çok gittik, bizimkilere az gittik. Bunlar maalesef bayramın birazcık acı biberi oluyor. O yüzden bir kere 3 günlük mü gidilecek, 2 gün mü gidilecek, birinci gün nereye gidiliyor, gerekirse kime gidiliyor? Gerçekçi bir şekilde yani mesela İstanbul trafiğinde ben geçen bayram İstanbul'daydım Ramazan bayramında ve 2 tane akraba ziyaretini bir güne zor sığdırdık. Bir yerden bir yere geçene kadar gerçekten yoğun bir trafik var. İşte 9 gün bir bayram vardı ama kimse boşaltmamış neredeyse İstanbul'u. Dolayısıyla yani günlük 5 tane ziyaret, 3 tane bilmem işte ziyaret falan değil. Gerçekçi bakmak gerekiyor ve oralarda ne kadar kalmak ve oralarda nelere dikkat etmek. Kimin ailesi ise bazı aile büyüklerimiz var maalesef bizim sınırlarımıza, mahremiyetimize saygı duymayabiliyorlar. Kullanmadığımız kelimeleri kullanabiliyorlar. Yemediğimiz şeyleri ikram etmeye çalışabiliyorlar. Sen karışma falan, burası benim yerim vesaire diyorlar. Bunlara karşı da kimin ailesi ise onun bir sınır koyması, bir dakika demesi ve bazılarına arada gerçekten bir şey de söylenemeyebiliyor. O zaman en azından eşinin o kırgınlığını, o mahzunluğunu görüp baş başa kaldığında gündüz olanları evet bir sınır koyamadım, anneme babama diyelim ki bir şey diyemedim veya eniştemin ağzı çok bozuktu, durduramadım, haklısın çok rahatsız ediciydi, hemen kalkamadım ama ben de incindim ve senin incindiğini fark ettim, gel sana bir sarılayım mı diye birbirimizi en azından günün sonunda efendim anlayabilmek, teselli edebilmek önemli. Tatile çıkmadan önce muhakkak bir tatil toplantısı, hazırlığı, gün gün elden geldiğince o tatilde neler yapılabilir bunu konuşmak ve tatil sırasında da gerekirse revizyonlar olabilir. Bir yerden bir yere değişiklik olabilir. 3. gün gideceğiniz kişi 4. gün müsait olur. 4. gün gideceğiniz kişi 3. gün müsait olur. Ama nihayetinde belli bir şablon içerisinde bu değişiklikler daha kolay oluyor. O sebeple tatile çıkacak olanlara şimdiden bu noktada da veya tatilde olanlara bu noktada hassasiyeti ifade etmiş olalım. Efendim bugünkü bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah tekrar gelecek programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.